Merhabalar, Uslu Mimar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben iç mimar Alp Usluduran. Bugün MR Square Residence'dayız. Burada kendi tasarladığım bir daireyi beraber gezeceğiz. Bu daire 2+1 özellikli bir daire. Şu an MR Square Residence'ın lobi alanındayız. Yavaş yavaş asansörle yukarı çıkıp size daireyi gezdireceğiz ve MR Square'deki olanakları göstermek istiyorum. Şimdi hazırsanız yukarı doğru çıkalım. Merhaba, hoş geldiniz. Kayıtta mı şu an? Tamam. Merhaba, bugün MR Square'de 2+1 bu daireyi beraber gezeceğiz. Kameranın arkasında daha önceki videolarımdaki gibi bu evin de sahibi var ve bana yardımcı oluyor. Şimdi giriş alanındayız. Bu giriş alanında bir portmanto alanı var ve bir puf yaptık buraya. Cüzdan varmış orada. Bir şey olmaz ya, öyle zengin durdu. Bu daire bize geldiği zaman zaten bitmiş durumdaydı. Bütün banyolar ve mutfaklar hazırdı. Bizden müşterimizin isteği tamamen mobilyalı bir şekilde evin tasarımını ve dekorasyonu yapmamızdı. Biz de genel alanlara hiç dokunmadık. Sadece ışıklandırma ve genel mobilyalarını yaptık. Buradan salona geçiliyor. Şimdi salona doğru geçelim. 2 bölüm olarak salonu ayırdık. Giriş tam ortada yer alıyordu. Sağ tarafı oturma alanı yaptık ve burada bir tane üçlü koltuk, 2 tane ikili koltuk ve bir puf alanı var. Ve burada televizyon izlenmek için bir alan oluşturuldu. İlk önce müşteriyle beraber bir renk teması oluşturduk ve bir mood board yaptık. Bazı kumaşlar, ahşap örnekleri ve mermer örnekleri vardı. Bu evi yaparken farklı materyalleri kullanmak istedim. Mermer kullanıldı, pirinç detaylar kullanıldı. Genel olarak bir ahşap rengi seçildi. Ve bütün mobilyalarda küçük küçük detaylarda hasır kullandık. Bu da eve sıcaklık kattı. Buradaki bütün mobilyalar bizim tarafımızdan tasarlandı ve üretildi. Burası çok büyük bir salon değil. O yüzden burayı genişletmek amacıyla burayı 4 parça aynayla kapladık ve salonun daha büyük hissedilmesini sağladık. Burada bir yemek alanı var. Yine bütün aydınlatmalar bizim tarafımızdan tasarlandı. Burada burası için özel tasarladığımız bazı mobilyalar var. Bu mobilyalarda da mermer uyumu, yine ahşap ve içindeki hasırlarla beraber bir uyum sağlandı. Şöyle Burak'cığım şöyle gelirsen içini gösterelim. Burada farklı bir büfe tasarladık. Büfenin üstü mermer olarak tasarlandı ve genel olarak ahşap detaylarla pirinç bir baza yaptık. Yine burada hasır kenar detaylar var. İçinde de farklı bir tasarım izledik. Burada hem şarap depolamak için bir üst raf bulunuyor. Altta da normal büyük raflar bulunuyor. Yine içindeki malzeme Lucky Gri olarak ve bu Lucky Gri'yi de televizyon ünitesindeki küçük detaylarda yine tekrarladık. Yani buradaki aslında bütün materyaller birbiriyle uyum içinde ve bütün mobilyalarda bu malzemeleri görebiliyorsunuz. Televizyon ünitesi de yine farklı bir uygulama oldu. Yine mermer bir üst tabla bulunuyor. Ve burada pirinçleri çekmecelerin kulp bölümlerinde kullanmayı tercih ettik. Burada gizli bir kulp boşluğu var ve elinizi attığınızda direkt çekmece açılıyor. Bütün zaten kullandığımız sistemler de ithal çekmece sistemleri oldu. Bu yüzden de hepsi kendi otomatik kapanıyor. Frenli sistemler. Bu orta sehpa da yine farklı iki orta sehpanın birbirine geçmesi gibi bir tasarıma sahip. Sol tarafta açık raflar mevcut. Burada ise bu tarz yine çekmeceler mevcut ve bu çekmecelerin de yine bazaları pirinç olarak özel yapıldı. Yine burada da hasır detayları görebiliyoruz. Bu sehpaya yine böyle pirinç detaylar yaptık ortasında. Ayağı yine pirinç bir boruyla iniyor ve ahşap var altında. Perdelerde ise 3 farklı kumaş rengi kullandık. Salonda kadife perdeler kullanmayı tercih ettik. Hem salonda biraz ağırlık katması açısından hem de yumuşak dokusu sayesinde hoş ve sıcak bir ortam yarattık. Burada farklı olarak salonda bir renk eklemek istedik ve böyle bir petrol yeşili seçtik. Yine üzerinde açık renk bir gri kullandık. Bu açık renk griyi de salondaki diğer döşemelerde dağıttık. Salondaki kullandığımız katlamalarda bir şerit oluşturmak istedik ve bu şeridin kumaşını da üçlü koltuğumuzun kumaş renginde seçtik ki birbiriyle uyumlu olsun. Halılarda da mekan uyumlu olacak. Oturma alanında açık renk bir halı kullandık. Yemek alanında ise biraz daha rengi farklılaştırmak ve perdelerin petrol yeşili uyum sağlamasını sağlamak için böyle yeşil ve mavi tonları olan bir halı kullandık. Yine aynı zamanda renk olarak pembe rengimiz var. Salonumuz bu şekilde. Şimdi isterseniz mutfağa doğru geçelim. Mutfak zaten MR Square Residence'ın müşterilerine sunduğu seçeneklerden seçilmiş bir mutfak ve açık renklerde. Bazı bölgelerde akrilik parlak mutfak dolapları kullanılırken bazı yerlerde sıcak bir hava vermek için patinine ahşap bir doku kullanılmış. Koyu renk bir... Bunun adını unuttum. Kompozit mi? Hayır. Plastik türevi bir şey o. Ne bu? Evet. Taş mı bu? Hafif bir şey gibi sanki. Bak sen kaldırsan böyle çok... Kaldırırsana bir. Saçmalama.
Granit. Yani ya granit ya mermer. Ona karar veremedik. Mutfağın en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hem klasik hatları barındırıyor olması hem de modern bir havada olması. Burada kullanılan parlak yüzeyler modern havalar katarken burada kullanılan kulplu detaylar ve buradaki ince detaylar bu mutfağa klasik bir hava katıyor. Açık bir davlumbaz var ve altında beşli bir ocak kullanılmış. Bütün elektronik cihazlar Gegenao'dan alınmış ve Gegenao'dan kullanılmış. Burada genel olarak biz duvarların rengini değiştirerek dolaplarla uyumlu olmasını sağladık. Ve sonrasında burada bir mermer masa tasarlayarak ve üreterek ve bunlara uygun beyaz lake sandalyeler tasarlayarak burada hoş bir oturma ve yemek alanı oluşturduk. Yine buradaki sandalyelerde salondaki hasır detaylara gönderme yapabilmek için bazı yerlerde hasır kullandık ve böylece evin genel olarak aynı konseptte olması sağlandı. Ve burada kumaş rengi olarak da gri seçildi. Burada farklı bir aydınlatma kullandık. Bir kadın şapkası edasında bir tasarımı olan bir aydınlatma kullanıldı. Ve mutfaklarda genelde benim en çok tercih ettiğim şey ahşap jaluzi kullanmak oluyor. Bu hem farklı açılardan gelen güneş ışığını içeri atmosfere güzel yansımasını sağlıyor. Hem de silinmesi ve temizlenmesi oldukça kolay. Şimdi içeriki odalara doğru beraber geçelim ve inceleyelim. Şimdi evin yatak odası bölümlerine geçiyoruz. MR'daki proje gerçekten kullanışlı tasarlanmış. Burada salonu ve mutfağı yatak odalarından ayıran bir kapı bulunuyor. Bu kapı sayesinde misafir geldiği zaman yatak odası bölümünü gizleyebiliyorsunuz. Ve burada bir adet misafir banyosu var. MR'da farklı bir tasarım yapılmış. Burası misafir banyosu olarak kullanılıyor. İstersen içeri gel. Burada ise ayırıcı bir kapı kullanılmış. Bu kapı istenildiğinde kilitlenebiliyor. Misafir varken kilitlediğiniz zaman burası sadece misafir banyosu oluyor. Ama bu kapıyı açtığınızda ise daha büyük bir banyo elde etmiş oluyorsunuz ve burada yine bir duş ve lavabo alanı var. Bu şekilde de tuvaleti olan bir ebeveyn banyosuna dönüşmüş oluyor. Yine istediğinizde bu kapıyı kapatarak burayı misafir banyosu haline getirebiliyorsunuz. Şimdi görüşmek üzere. Şimdi kapıyı açıp yatak odasına geçelim. Şimdi burada genel olarak bir yatak odasını ikiye ayıran bir koridor var. Burada size bahsettiğim ebeveyn banyosu olarak kullanılabilecek bir banyo var ve duş ve lavabosu var. Tuvaleti ise misafir banyosuyla ortak olarak paylaşıyor. Burada yine evin genel ihtiyaçları için bir alan tasarlanmış. Bu da oldukça kullanışlı. Böyle bir küçük bir evde çok fazla yere sahip olmuyoruz. Çamaşır makinemizi misafir banyosuna koymak istemeyeceğimiz için burada bu şekilde bir dolap oluşturularak çamaşır makinesinin içeride saklanması sağlanmış. Ve yine buraya ütü masanızı, bu tarz şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Burada da yine süpürgenizi koyabileceğiniz, bütün deterjanlarınızı koyabileceğiniz bir dolap bulunuyor. Bu evde gerçekten en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ebeveyn yatak odasına geçelim. Burada yine ebeveyn banyosu bulunuyor. Bu banyo da çok şık bir banyo. Buradaki ebeveyn banyosunda klasik detaylar kullanılmış ama aynı zamanda da modern bir hava var. Burada bir jacuzzi alanı var ve yine çift lavabo var. 2 tane aynamız var ve bu aynalar dolap özellikli. İçini açtığınız zaman dolap olarak kullanabiliyorsunuz ama dışarıdan baktığınız zaman dolap olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Burada da bir duş alanı var. Burada tuvalet alanı var ve tuvalette de diğer tarafta kullanılan mermerlerle farklı bir detay oluşturulmuş ve oldukça şık bir geçiş sağlanmış. Şimdi yatak odasını gezmeye devam edelim. Şimdi yatak odasına devam ediyoruz. Hadi ne desem bilemedim. Komedi. Şifonye, abajur. Yatak odasında karşıdaki duvar alanını komple depolama olarak kullanmak istedik ve aynı zamanda da hoş bir tezgah alanı yaratmak istedik. Bu yatak odasındaki bütün mobilyalarda cam kaplamalar bulunuyor. Burada bu şekilde kapaklarda cam kullandık ve arkadaki şu parçayı farklı renge boyayarak burada çizgiler elde ettik. Ve bu boyadığımız rengi üstteki tezgah renginde kullandık. Yine içinde ise açık renk raflar kullanarak içinin rahatlıkla görülmesini sağladık. Burada makyaj için bir ayna tasarladık. Perdelerde farklı bir renk girmek istedik ve su yeşili bir perde rengi kullanıldı. Ve burada yine katlamalı, arkasında da blackout store olan bir perde kullanıldı. Bir de şeyi anlatmak istiyorum. Yatak başı da gerçekten burası için özel tasarladığımız ürünlerden bir tanesi. Burada iki tarafta ahşap hatlar kullanılarak buralara aydınlatmaların montajı sağlandı. Yine bütün aydınlatmaları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu aydınlatmaları da özel olarak ürettik ve altında bulunan tuşla buradaki okuma ışığı açılarak istenildiğinde yatarken kitap okunabiliyor. Yine burada da yatarken aydınlatmayı kapatarak kullanım sağlayabiliyorsunuz. Burada komodin olarak da yine çekmecelerdeki detayları takip eden
tamamen cam komodinler tasarlandı. Bunların tamamı cam olarak düşünüldü ve basaç kapaklı. Sadece basıp açtığınız zaman açılan ve sonrasında kapattığınız zaman bu şekilde kapanan çok temiz görünümlü komodinler tasarladık. Ve burada makyaj masasındaki cam kapaklarla bir uyum sağlandı. Bir de hemen burada giyinme odası bulunuyor. Bu giyinme odası aslında yoktu. Burada boş bir hacim vardı. Biz buraya bu duvarı yaparak ve şuraya bu duvarı yaparak buraya yine bir kapı kasası tasarladık. Ve burada bu tezgahı bitirmiş olduk. Burada ışık yanmadığı zaman içerisi gözükmüyor. Ayna olarak kullanılabiliyor. Kullanacağınız zaman da bu sürgülü kapıyı açarak İçeriye ulaşım sağlayabiliyorsunuz ve içeride biri giyineceği zaman kapıyı kapatıp kullanabiliyor veya toz alması engellenmiş oluyor. Burada yine bütün dolap buraya özel olarak tasarlandı ve 0'a 0 oturtturuldu. Açık bir dolap kullanmak istedik. Diğer mobilyalarda kullandığımız kahverengini buradaki demirin boyanmasında ve içerideki demir detayların boyanmasında kullandık. Ve bütün dolabı parlak akrilik malzeme ile kapladık. Burada yine farklı led detayları bulunuyor her rafta ve yine burada pantolonluk gibi böyle aksesuarlar kullandık. Burayı kapatmamamız da bu köşenin rahatlıkla kullanılabilmesini sağladı. Burada ceket dururken bile buradan elinizi arkaya atarak oradaki ürünü de alabiliyorsunuz. O yüzden de gerçekten kullanışlı ve rahat bir dolap olduğunu düşünüyorum. Genç odasında da genel olarak evde kullanılan ahşap rengini devam ettirmek istedik ve daha ferah bir oda elde etmek istedik. Burada beyaz lake ürünler kullanıldı ve açık renk antik meşe kaplamalarla beyazı uyumladık. Burada komple büyük bir çalışma masası tasarlandı. Bu çalışma masasının altında burada radyatör alanı bulunuyor. Bu radyatörden sıcak havayı alabilmek için üzerinde bu tarz kanallar oluşturduk. Yine burada çalışma masasından bilgisayarın kablosunun aşağı inebilmesi için özel kapaklar tasarlandı. Yatak alanında özel bir başlık tasarladık ve yine burada kalan kişinin gece lambası olarak kullanabileceği bu tarz bir lamba oluşturuldu ve yine bir okuma ışığı oluşturuldu. Burada başlık bölümünü yumuşak bir kumaşla kaplayarak yaslanmanın rahat olmasını sağladık. Baza olarak sandıklı bir baza kullandık. Sandıklı bazalar da evlerde oldukça kullanışlı oluyor. Bu odada kapının yeri çok fazla sağ taraftaydı ve bu bizim için engel teşkil ediyordu. Bu yüzden bu alanda tam anlamıyla bir dolap kullanılmamaktaydı. Biz de burada bu şekilde girinti sağlayarak buranın da dolap olarak kullanılmasını sağladık. Burada derinliği daha az olan tişörtlerin ve kazakların konulabileceği 3 adet kapaklı bir alan var. Bu kapaklarda da özel kulplar tasarladık ve odadaki genel antik meşe detayların kapakta devam etmesini sağladık. Diğer tarafta ise montların, tişörtlerin ve gömleklerin asılabileceği bir askılı alan kullandık. Burada da yine lake bir dolap var ve burada gizli kulp detaylarıyla daha sade bir tasarım düşündük. Burada da açtığınız zaman içinde 2 tane askısı olan ve üstünde yüklük alanı olan bir dolap var. Şimdi tekrardan salona doğru dönelim. Evet, ev gezimizin sonuna geldik. Evet. Çok teşekkürler Burak bizi ağırladığın için. Zaten biliyorsun sen benim çok yakın arkadaşımsın. Biz Burak'la çok yakın arkadaşız. O yüzden de zaten hani vakit geçirmiş olduk aynı zamanda Aynen. da. Ya benim için hiç problem değildi. Bir zevkti yani. Süper, harika. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Bundan sonra gerçekten çok farklı videolar gelecek. Bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğen butonuna saldırmayı unutmuyoruz Oraya arkadaşlar. saldırın. Oraya saldırın. Ve sormak istediklerinizi bana yorumlar bölümünden veya şuraya ekleyeceğim Instagram hesabından özel mesaj atarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, güzel oldu o kadar. That's it. That's it bro. Bro Science'la mücadelemiz devam edecek. Pumpçılarla.